Jake, yüzündeki yaranın ne kadar süre iz bırakacağını umursamadığını iddia etti. Yara iyileşmişti ve Santa Cruz Kızılderililerinden kaçmayı başarmışlardı. Merida'ya giden yolda başımıza gelebilecek hiçbir şey, dedi ürpererek, onların eline düşmek kadar kötü olamaz. Beni en çok şaşırtan şey şu, onların barışçıl olduğunu düşünmem gerektiği. Ama tam olarak öyleler, ta ki bir beyaz adam gelene kadar, diye yanıtladı Cummings. Amerika'nın keşfedilmesinden bu yana yaşanan her şeyi hatırlamalısın. Bu insanlar, yani yerliler, İspanyollardan gördükleri vahşi muameleyi babadan oğula aktardı. Bu onların dini eğitiminin bir parçası, beyazlara mümkün olan her zararı vermek. İstilacıların altın hırsıyla neler yaptığını okuyun, o zaman bu insanların neden bu kadar acımasız olduğunu anlamak için bir an bile duraksamazsınız. Yukatan'ın bir zamanlar kalabalık şehirlerle dolu olduğunu unutmayın. O şehirlerin kalıntıları bile bugün ne kadar muhteşem olduklarını gösteriyor. Şimdi kendinize sorun, bu Kızılderililer neden ayağa kalkıp, nefret ettikleri herkesi öldürmesin? Ama sen de onların hazinesini almak için buraya geldin, dedi Neil, Cummings'in öfkesine gülümseyerek. Bu doğru, bu yüzden beni öldürmeye kalktıklarında söyleyecek tek kelimem yok. Hayatımı kurtarmaya çalışıyorum, onlar içinse sıradan bir soyguncudan başka bir şey değilim. Ama kendi gözlerimde durum farklı görünüyor. En çok istediğim şey, Poirot'un yardımıyla, akademisyenlerin yıllardır boşuna çözmeye çalıştığı soruyu yanıtlamak, Azteklerin ve Tolteklerin kökeni. Çünkü Santa Cruz'un bu ikinci ırka ait olduğuna inanıyorum ve tüm tarihleri ile gelenekleri hala canlı. Ve şimdi başarısız olduğuna göre, bizimle eve dönmek daha iyi olur, dedi Teddy. Bu girişim başarısız oldu ama tekrar deneyeceğim. Ta ki başarana kadar. Tabii önce bu sıkıntıdan sağ çıkmamız gerekiyor ki bu hiç de kesin değil, çünkü önümüzde uzun ve tehlikeli bir yolculuk var. Poirot geri dönmeden hiçbir yere gidemeyiz, diye ekledi Neil karamsar bir sesle. Bu saatte burada olması gerekiyordu. Tüfeğinin sesini uzun süredir duymadım. Muhtemelen sesi bize ulaşamayacak kadar uzaktayız. Yarım saat daha bekleyeceğiz, sonra gidip ne olduğuna bakacağım. Cummings henüz konuşmasını bitirmemişti ki Kızılderili aralarına o kadar sessizce geldi. Kimse duymamıştı onu. Ta ki önlerinde dikilene kadar. Böyle nöbet tutulmaz, dedi Cummings'e, İngilizce konuşarak. Senin gibi bir yaklaşıma karşı hazırlıklı olmak mümkün değil. Düşman nerede? Onları ormanın kenarında bıraktım. Silahlarımızı bildikleri için yakın takip etmeye cesaret edemediler. Ama güneş doğduğunda 100 kişi peşimizde olacak. Şimdi mi devam edelim, yoksa biraz dinlenecek misin? Hazırım. Kaybedecek zamanımız yok. Cummings ayağa kalktı. Diğerleri de onu izledi ve Kızılderili gecikmeden yürümeye başladı. Deniz kıyısına ne kadar uzaktayız, diye sordu Cummings, yürüyüş başlarken. Günlerce yürüyeceğimiz mesafeden daha fazla. Her gün doğana kadar Sentinel burada olduğumuzu anlayacak ve hatlarını kırmak imkansız olacak. O zaman eve nasıl gideceğiz, diye sordu Teddy endişeyle. Saklanabileceğimiz bir yer bulmayı umuyorum, bir süreliğine. Bu bölgede büyük mağaralar var. Su akıntıları mutlaka oralarda bulunur ve vadiden denize akan yeraltı nehirlerine inancı doğurur bu. Onlardan birinde durursak, kaçmayı başardığımıza karar verilinceye kadar, planladığınız gibi buharlı gemiye yetişemeyeceksiniz. Ama belki 2 ya da 3 hafta kalmak zorunda kalabiliriz. Yakalanmaktan yine de iyidir, diye yanıtladı Cummings ve sessizliğe gömüldü. Sonraki 2 saat boyunca küçük grup istikrarlı bir şekilde ilerledi. Karmaşık yaprakların arasından güçlükle geçtiler ve sonunda Neil bir kez daha durmak zorunda olduğunu söyledi. Biraz dinlenmem gerekiyor. Ayaklarım ağrıyor, bir adım daha atmam neredeyse imkansız. Poirot durdu, oturmak üzereydi. Sonra aniden bir şeyi hatırlamış gibi şöyle dedi. Burada bekle, yakında döneceğim. Partinin beyaz üyeleri konuşacak kadar bile yorgundu. Kendilerini yere bırakarak dinlenmenin keyfini çıkardılar ve düşmandan yakalanma tehlikesi olmadığına inandıklarından, gün ağarana kadar Neil ile Teddy derin bir uykuya daldı. 1 saat geçti ve görünüşe göre hiç yorulmayan Poirot geri döndü. Uyuyanları şu sözlerle uyandırdı. Aradığımı buldum. Benimle gelin, oraya vardığınızda, dinlenmek size doğum gibi gelecek. Ne buldun? Bir mağara mı? Diye sordu Neil uykulu bir sesle. Daha fazlası. Güvende yaşayabileceğimiz bir yeraltı evi, ta ki geri çekilişimiz keşfedilmeyene kadar.
Oraya varmak büyük bir çaba gerektirdi ama herkes başardı. Poir öncülük etti, sanki daha önce de gelmiş gibi, tanıdık bir yolu izliyormuş gibi. Yaklaşık yarım saatlik hızlı yürüyüşün ardından Kızılderili, yamaçtaki bir açıklıkta durdu. Delik, ellerini ve dizlerini koyarak girebilecek kadar büyüktü ve diğerlerine içeri girmelerini işaret etti. Cummings öncülük etti. O sırada Teddy, Poir'a sordu. "Daha önce sık sık buraya geldin mi? İlk kez. Bu kadar karanlıkta böyle küçük bir deliği nasıl görebildin? Bu mağaraların hattında toprak hep nemlidir. Son durduğumuzda yeraltı su yolunda olduğumuzu hissettim, sadece onu takip etmek yeterliydi. Burada hem yiyecek hem de su var. Yiyeceğin nereden geleceğini anlamıyorum, yarasalar yemeyeceksek, dedi Neil gülerek, açıklığa girerken. Teddy içeri girdiğinde Cummings bir dal yakmıştı, hatalı biçimde yağlı odun denilen türden. Bunu meşale olarak kullanırken geçici evin iyi bir görüntüsünü elde etmek mümkün oldu. Çocuklar kendilerini devasa bir odada buldular. Oradan birkaç galeri ya da daha küçük odaya geçilebiliyordu. Hepsi aynı yumuşak beyaz taşla kaplıydı. Silver City'nin binalarında da görülen türden. Uzak köşede ise sağlam kayadan yükselen dar bir dere akıyordu. Mağaranın karşı tarafında kayboluyordu. Doğanın yarattığı bu mermer odanın güzelliğini tarif etmek imkansızdı. Neil ve Teddy bunu yeni fark etmeye başlamışken, kanatların vızıltısı ve bir ahırdaki kuşun çıkardığına benzer sesler duyuldu. Hemen ardından Poir, bir taş parçasıyla bir şeyi devirdi. Tavuğa çok benzeyen bir şeydi. "Bir toh," dedi Cummings, ödülü Kızılderili'den alırken. "Bizi bu kadar uğraştıran şehirde bu kuşlar tavuk yerine kullanılır, yumurtaları da çok lezzetlidir. Ama buraya nasıl geldi acaba?" diye mırıldandı Teddy. "Bu tür başka hiçbir yerde bulunmaz. Sadece mağaralarda. Burada muhtemelen birkaç yüzü vardır." Meşale sönmeden önce çocuklar bu tuhaf kuşu inceleme fırsatı buldu. Bir bantam büyüklüğündeydi, yumuşak, ipeksi tüyleri vardı. 2 tüyden oluşan bir kuyruğu vardı ve bu tüyler sadece saplarından ibaretti, uçları ise püskül benzeri uzuvlara sahipti. "Şimdi düşman bizi burada takip edemezse oldukça rahat yaşayabiliriz birkaç gün, ama umarım daha fazla kalmak zorunda kalmayız. Poir, gün ağardığında izimizi yok edecek. Eğer başarırsak, onları yorabiliriz. Çünkü bir adam burayı yüze karşı tutabilir." "Ben de sudan içeceğim," dedi Jake, odanın arka köşesindeki suya doğru yürürken. "Sanki bu yolculuğa çıktığımızdan beri ihtiyacım olan her şeyden mahrum kalmış gibiyim." "Dikkat et," diye bağırdı Cummings hızla. "Başka bir meşale almadan dereye yaklaşma." "Neden olmasın? Çünkü bu mağaraların bazılarında timsahlar bulunur ve burada Saurian bekçiler olmadığından emin olmadan akan sudan içmek güvenli değildir." Cummings daha fazla odun almak için girişe gitti. Geri döndüğünde Kızılderili onunla birlikteydi. "Bu yüzündeki yarayı iyileştirecek," dedi Jake'e, küçük parlak yeşil yapraklarla kaplı bir dal uzatarak. "Kumaşı kaldırın, bakabileyim." Jake itaat ederken Cummings yeni bir meşale yakıyordu. Işık mühendisin yanağına düşünce, iki çocuk şaşkınlıkla bağırdı. Kesinlikle berbat görünen bir yaraydı. Kurumuş kan, onu gerçekte olduğundan daha büyük gösteriyordu. Ama Poir en büyük kayıtsızlıkla sarmaya başladı, belki de Jake'in bu kadar inatçı ve aptalca davrandığı için hak ettiğini düşünüyordu. Kızılderili yaprakları çiğneyip ezdikten sonra kalın bir şekilde yaranın üzerine sürdü. Ardından Cummings kumaşı değiştirdi ve Jake acının anında geçtiğini ilan etti. "O bitkinin adını aklımda tutmalıyım," dedi, "kurutulmuş olarak evde de bulunabilirse, böyle bir kompres çok işe yarayacak. Sadece guaco adı verilen bir çalının yapraklarıdır bu. Ama adını hatırlamaya çalışmanıza gerek yok, çünkü sadece tazeyken etkili olurlar. Şimdi cerrahın görevi tamamlandı. Biraz su alacağız, sonra kahvaltı hazırlayacağız. Poir, bolca odun getir ve bir toh daha bulmaya çalış." Hızla akan derede timsaha benzer hiçbir şey görünmüyordu ve partinin beyaz üyeleri buz gibi suyla doyasıya içti. Bu arada Kızılderili, Cummings'in emirlerini çabucak yerine getiriyordu. Su yakınında bir ateş yaktı ve beyaz taşların yansıttığı ışıkla, Teddy'nin ısrarla, "tavuk," dediği kuşlardan 3 tanesini devirmekte güçlük çekmedi. Mağaradan kısa süreliğine çıktıktan sonra bol miktarda kil getirdi. Tüyleri veya bağırsakları çıkarmadan tohların üzerine yapıştırdı ve böylece birçok çamur topu ortaya çıktı. Bunları ateşe koydu.
Odunları üstüne ve etrafına yığdı, sonra emeklerinin meyvesini beklemek için oturdu. Çocuklar kuşlar pişmeden uyuyakaldı. Biraz sonra Cummings onları uyandırdı ve herkese ziyafetten payını aldırdı. Artık iyice pişmiş kil kırıldı. Kuşların tüyleri ve derisi örtüye yapışmıştı, geriye ise iştah açıcı biçimde açık duran beyaz et kalmıştı. Az sayıdaki erzak arasında birkaç günlük tuz vardı, dolayısıyla et tamamen baharatsız değildi. Jake, Neil ve Teddy şunu kabul etti, daha önce hiç bu kadar lezzetli bir şey yememişlerdi. Yemek bittiğinde neredeyse gün ağarmak üzereydi. Cummings girişin yakınına uzanarak şöyle dedi. Bundan sonra her an en sıkı nöbet tutulması gerekiyor. İlk nöbeti ben alıyorum, sonra Jake, en sonda en çok çalışan Poyer. Ama Teddy ve ben ne yapacağız, diye şaşırdı Neil. Biz de nöbet tutabiliriz. En az 24 saat sonra tam anlamıyla hazır olacaksınız, diye yanıtladı Cummings gülerek. Orada büyük bir hata yapıyorsun, diye ekledi Teddy. Tam payımızı almakta ısrar edeceğiz. Pekala. Poyer uyuyorsa Jake'in nöbeti bittiğinde birinizi çağırırım. Girişin yakınında uyuma düzeni kuruldu. Sentinel, gerektiğinde onları sessizce uyandırabilecekti. Silahlar bir kez daha gözden geçirildi. İyi çalışır durumda olduklarından emin olundu. Ve Cummings dışında herkes uyumayı iş edindi. Kızılderili kimseye onu uyandırma fırsatı vermedi. Tam 1 saat dolduğunda, Cummings Jake'i aramayı düşünürken, adamın çoktan ayağa kalktığını ve dikkatle açıklıktan dışarı baktığını gördü. "Neden bu kadar erken kalktın?" diye sordu Cummings. "Dinlenmeye ihtiyacın var. Öğlene kadar uyumanı engelleyecek bir şey yok. Yapılacak çok iş var," diye ciddi bir şekilde yanıtladı Poyer. "Güneş doğduğunda izin yeterince temizlendiğinden emin olmak için inceleme yapmam gerekiyor. Gün doğmaya daha 1 saat var. Burada oturarak, gün doğar doğmaz hazır olacağım. Gerçek sebebi söylemediğini sanmıyorum," dedi Cummings, ve Kızılderili'nin yüzünü görmek için bir kibrit çaktı. "Bunu yapma," dedi Poyer hızla, elini küçük alevle kapatırken. "Girişe bu kadar yakınken ateş yakmak akıllıca değil. O zaman gerçekten ciddi bir tehlike içinde olduğumuza mı inanıyorsun? Santa Cruz ülkesinin dışına çıkana kadar tehlike sürecek. Bunu söylemek istemiyordum. Durumu tam olarak nasıl gördüğünü öğrenmek istiyorum. Öğreneceksin, ama diğerlerine açıklamak doğru olmaz. Düşmanlarımız bizi bulacak ve sonuna kadar savaşmak zorunda kalabiliriz. Çünkü kovalamacayı birkaç gün sonra bırakmayacaklar. Dinlenip yemek yedikten sonra ilerlemeye devam etmek güvenli olur mu? Bu sırada nöbetçiler dün gece ne olduğunu biliyor ve orman düşmanlarla dolu. Zehirli bir okey gündüz de gönderilebilir, atan ise gizli kalır. Öğleden önce hepimiz ölmüş olabiliriz." Cummings bir an sessiz kaldı. Sonra alçak bir sesle sordu. "Deniz kıyısına ne kadar uzakta olduğumuzu düşünüyorsun? Mesafe çok büyük değil, ama yol o kadar zor ki yolculuk 5 günden kısa sürmez. O zaman hangi yolu seçersek seçelim, çok sıkışık bir durumdayız gibi görünüyor. Burada, ağaçların düşmanlarımızı sakladığı bir yerden çok daha uzun süre savaşabiliriz," dedi Poyer, ve ardından sessizce açıklıktan içeri girdi. Vahşi hayvanların ve daha vahşi insanların gizlendiği o kasvetli ormanı geride bırakarak. Bu konuşmanın ardından Cummings uyku moduna hiç giremedi. Jake'i uyandırmaktan da kaçındı. Dışarıdan en ufak bir sesi duyabileceği bir yere oturdu ve durumun tüm tehlikelerini düşünerek kendini azarladı. Çocukları ve mühendisi böyle bir tehlikeye sürüklediği için. "Bana sadece Poyer eşlik etmiş olsaydı suçlu sayılırdım," dedi kendi kendine. "Şimdi doğrudan hayatlarından sorumluyum. Ben olmasaydım, şu an Merida'da güvende olurlardı." Kendini azarlamaktan hiçbir fayda yoktu. Ama o düşünceleri zihninden atmakta pek başarılı olamadı, ta ki güneş doğana kadar. Güneş, ormanın kasvetli köşelerini kısmen aydınlatıyordu ve dar açıklıktan küçük ışık huzmelerini içeri gönderiyordu. 3 uyuyan kişi düzenli ve derin nefes alıyordu. Sentinel onları rahatsız etmedi. Dakikalar yavaş geçti. 2 saat doldu, sonra girişin yakınındaki yapraklarda hafif bir hışırtı duyuldu. Cummings tüfeğini daha sıkı kavrayıp dışarı baktı. Dönen Poyer'du, yorgun görünüyordu. Sanki uzun bir koşudan gelmiş gibiydi. "Bir şey gördün mü?" diye sordu Cummings endişeyle. Buradan yaklaşık 1 mil güneyde 4 Kızılderili vardı. "Dün gece şehirden geldiler. Arıyorlar. Konuşmalarını duyabiliyordum. Kıyıya yakın nöbetçilerin sayısı 2'ye katlandı, onları geçme ümidimiz çok az."
Bu mağarayı bulmaları neredeyse imkansız, giriş küçük ve fırçaların altında gizli. Ama ben geceleri buldum. Doğru, diye yanıtladı Cummings kasvetli bir sesle ve Poyer susuzluğunu gidermek için dereye gitti. Jake'in yanından geçerken kazayla koluna çarptı. Mühendis bir anda fırlayıp ayağa kalktı, etrafına aptalca bakındı, sanki düşmanın üzerine atlamış olduğuna inanıyormuş gibi. "Neden nöbetimde beni bırakmadın?" diye yüksek sesle sordu. Ama Poyer fısıldadı. "Gürültü yapmak güvenli değil, yüksek sesle konuşma bile." Bu sırada çocuklar da uyanmıştı. Kızılderili uyardıktan sonra üçü de Cummings'in oturduğu yere birer birer geldi. "Taşınacak mıyız, yoksa burada kalmaya mı karar verdiniz?" diye sordu Neil. "Burayı birkaç günlüğüne merkez olarak kullanmak zorundayız. Poyer şehirden gelen insanları hemen çevremizde görmüş, bu yüzden gizli kalmak şart." "Bir hafta içinde ayrılabileceğimizi düşünüyor musun?" diye sordu Teddy endişeyle. Cummings ise kaçamak bir yanıt verdi. "Umarım." Jake, bir sonraki buharlı gemiyle eve varmak için pek hevesli hissetmiyordu. Dolayısıyla mağarada birkaç gün kalma ihtimali ona kabul edilebilir geldi ve sordu. "Bu sabah kahvaltı yapacak mıyız?" "Hayır, çünkü duman görülebilir. Bu gece böyle bir tehlike olmayacak, ışık perdelerle gizlenebilir. Bu yüzden o zamana kadar soğuk bir şeyle idare etmek zorundayız. Mümkün olduğunca çok uyuyun, nöbet tutmaya hazır olabilmek için. Ve unutmayın, tam sessizlik şart." Cummings konuşmayı keserek dışarıda olanlara dikkatini verdi. Üçü de mağaranın karşı ucuna, Kızılderili'nin fırlattığı yere doğru gitti. Ve uykuya daldı. Burada durumlarını birkaç cümleyle konuştuktan sonra, birkaç totopost yediler. İnce, kuru bir tortilla, günlerce tazeliğini koruyabilen türden. Sonra tekrar uykuya daldılar. Ama ihtiyaç olmadığı bir anda uyumak, hiç de kolay bir iş değildi. 2 ya da 3 kısa şekerlemeden sonra çocuklar uyku tanrısını ikna etmeyi imkansız buldular. Mağaranın etrafında dolaştılar, toh sürülerini harekete geçirdiler. Ama loş ışıkta ilgiyi hak eden hiçbir şey bulamadılar. Sonunda girişe gittiler. Cummings onlarla konuşmayı reddetti, düşmanların bir kısmının yakınlarda pusuya yatmış olabileceğini söyleyerek. Böyle huzursuz bir şekilde gün geçti ve gece yeniden geldi. Poyer dışarıya çıktı. Bu sırada Cummings biraz dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu hissetti ve Neil ile Teddy'nin nöbet tutmasını önerdi. "Birlikte kalırsanız bu kadar sıkıcı olmaz," dedi. "Jake'e de gecenin ilerleyen saatlerinde bir görev veririz." Çocukların meşgul olacak bir şeyleri olması gerçekten rahatlattı onları. Cummings yakınlarına uzandı, uyandırılması gerekirse kolayca uyandırabilecekleri bir mesafede. Gecenin önemsiz olaylarını tekrar etmek gereksizdir. Poyer ilk çıkışından döndüğünde, akıntı yakınında küçük bir ateş yaktı. Işığın alevini girişten yansımaması için bir dal perdesiyle korudu, sonra alıştığı işe girişti, tavuk yakalamaya. Bunları daha önce yaptığı gibi kil içinde pişirdi ve Cummings iştahla bu yemeği paylaşmak için uyandırıldı. Ardından Kızılderili tekrar dışarıya çıktı. Jake nöbet tutarken, 1 saat sonra, saat yaklaşık 2'yi gösterirken, geri döndü ve Cummings'i uyandırarak kendi dilinde şöyle dedi. "Buradan 5 mil uzakta daha küçük bir mağara var. Nöbetçiler az önce orayı aramayı bitirdi. Sabah buraya gelecekler. Büyük bir dikkatle onları atlatabilirdik ve bu bizi kıyıya çok daha yakın götürür. Bunu yapmamız gerektiğini düşünüyor musun?" diye sordu Cummings, bir anda yerinden fırlarken. "Yürüyüş sırasında fark edilmezsek zarar vermez. Ormandan geçerken izimizi kaybettiririz. O zaman hemen başlayalım. Böylesine zor koşullarda hiçbir şey göz ardı edilmemeli ve bu hareket faydalı olabilir. Ne kadar yiyeceğimiz hazır? Hepsi gerekecek. Bu ormanda erzak bulmak zor değil." Durumlarının bu değişiklikle büyük ölçüde iyileşeceği görünüyordu. Her şey göz önüne alındığında, bu doğru bir hareketti. Kalmaları halinde partinin keşfedilmesi ve düzenli bir kuşatmaya maruz kalması kaçınılmazdı. Hala epey miktarda kızarmış toh vardı. Bunlar kalan gerzakalarla birlikte yapraklara sarıldı ve tüm bagaj 3 pakette toplandı. Çünkü çocukların yük taşımaması gerekiyordu. "Belki hızlı hareket etmek zorunda kalacağız," dedi Poyer. "En iyisi sadece silahları olsun." Her şey hazır olunca Kızılderili bir kez daha dışarıya çıktı, keşif için. Döndüğünde son hazırlıklar tamamlandı. O, Cummings ve Jake demetleri sırtlarına bağladı. Neil ile Teddy'ye generalden bolca mermi almaları söylendi ve ardından Poyer öncülük ederek mağaradan çıktılar.
Çocuklar tehlikenin tam boyutunu bilmeseler de, Cummings ile Poirot'un hissettiği kaygıyı anlıyorlardı. Mağaranın sığınaklığını geride bırakmışlardı. Poirot en büyük dikkatle hareket ediyordu. Yarım düzine adım atıyor, sonra dinlemek için duruyordu. Yapraklar biraz fazla hışırdarsa duraklıyordu. Düşmanın kendilerini tamamen sardığına inandığı gibi davranıyordu. Bu koşullar altında ilerlemek kaçınılmaz olarak yavaştı ve en az 1 saat 1 milden az bir yolculukla geçti. Teddy bu aşırı önlemlere karşı çıkmak üzereydi ki, çalılar arasından sesler duyuldu. Tüm grup çömmeldi. Tıpkı yaprakların arasında gizlenir gibi, 4 Santa Cruz kızılderili 20 metre kadar ötede duruyordu. Her birinin silüetini seçmek zor değildi. Karanlığa ve hareketlerine bakarak Teddy ile Neil, onların gece boyunca orada durduğundan emindi. Ne kadar temkinli olunursa olunsun, bu adamlar bu kadar yakınken konuşmak imkansızdı. Ve kaçaklar hareketsiz kaldı. Nefes almaya bile cesaret edemediler. Muhtemelen Poirot hariç herkes büyük bir acı içindeydi. Ama herkes biliyordu, en ufak alışılmadık bir ses, yapraklarda dikkat çekerdi. Elbette Cummings'in grubu Kızılderililerle boy ölçüşebilirdi. Ama savaşmaya isteksizliğine ek olarak, yakında başkalarının da gelebileceği ve savaşa katılacağı riski vardı. Bu da beyaz adamların işini büsbütün zorlaştırırdı. Üstelik gizli kalmak en yüksek derecede önemliydi. Kızılderililer grubu bir kez görseydi, bir sonraki saklanma yerine kadar takip etmek kolaylaşırdı. Cummings ile Poirot'un silahlarına rağmen ormanda çatışmaktan kaçınmak için başka ve çok önemli bir nedeni daha vardı. Santa Cruz'un kullandığı oklar, kurşun yaralarından çok daha tehlikeliydi. Hayati bir yerden vurulmadıkça kurşun yarasından iyileşme şansı yüksekti. Ama deri yalnızca hafifçe delinse bile, nahuyuca zehriyle kaplanmış bir okla, ölüm kaçınılmazdı. Tüm bunlar göz önüne alındığında, kaçakların bu acı verici pozisyonda sabaha kadar kalmak zorunda olduğu neredeyse kesin görünüyordu. Poirot ise yerinde rahatça bekliyordu. Çünkü bu şekilde düşmanların konuşmalarını dinleyebiliyor ve planlanan hareketler hakkında değerli bilgiler edinebiliyordu. 3 saatten fazla bekledikten sonra bir işaret geldi. Tuhaf bir ses, gece kuşunun eşini çağırması gibi. Bu ses onları ayağa kaldırdı. Açıkça başka bir gruptan gelen işaretti ve benzer bir sesle yanıt verdiler. Bu çığlık birkaç kez uzaktan tekrarlandı. Kısa süre sonra Kızılderililer harekete geçti ve kaybolurken Neil, Teddy'ye fısıldadı. Bir insanın hareket etmek istediği an, bu yeteneğin ne kadar teselli edici olduğunu daha önce hiç anlamamıştım. 10 dakika daha hareketsiz kalsaydım, bacaklarımın düşeceğine inanıyorum, diye yanıtladı Teddy, derin bir nefes alarak. Daha fazla söz söylemeye vakit yoktu. Poirot ilerlemeye başlamıştı ve küçük grup kasvetli ormanda yavaş ve sessizce yürüdü. Ta ki Kızılderili, az önce ayrıldıkları mağaraya giden bir açıklığın önünde durana kadar. Jake yolculuğun sona erdiğini öğrenmek için bile beklemeye gerek duymadı. İçeri sürünür sürünmez ardından Cummings malzemelerle birlikte girdi ve birkaç dakika içinde çocuklar da içerideydi. Poirot onlara eşlik etmedi. Keşfedilmediklerinden emin olmak istiyordu ve bu sağlanana kadar ağaçların arasında nöbet tutmayı önerdi. Mağara, ilk ziyaret edilenin yarısı büyüklüğündeydi. Ama aynı tuhaf taştan yapılmıştı. Bir köşede de dere vardı. Tabanı hafifçe ince beyaz kuma doğru eğimliydi. Ve anlaşıldığı kadarıyla, bu yer timsah türünden hoş olmayan yaratıklar için uygun bir yuva sunmuyordu. Girişin yakınında Kızılderililerin mağarayı aramak için uzun süre durduğuna dair bol kanıt vardı. Totopost parçaları etrafa dağılmıştı, küçük bir talaş yığını ise birinin orada bir okey tamir ettiğini gösteriyordu. Bu yeni sığınakta tek bir sorun vardı, tohlar yoktu. Cummings her yeri aradı, ama boşuna. Yüzündeki endişeli ifade, yakında yiyecek bulamayacağı için duyduğu hayal kırıklığını açıkça ele veriyordu. Eğer keşfedilir ve kuşatılırsak, bu azıcık erzak uzun sürmez, dedi. Küçük grup açıklığa dönüp Poirot'u beklerken, "Sence derede balık yok mu?" diye sordu Teddy. "Hiç duymadım, ama balıkla dolu olsa bile, ne kanca ne de ip olmadan ne yapabiliriz ki? Neil ile benim bolca ipimiz ve kancamız var, o zaman bizi engelleyen ne? Taze balık fena olmaz. Pekala, ben burada nöbet tutacağım ve..." Poirot'un gelişiyle sözü kesildi. Kızılderili sessizce içeri girmişti, yeterince ses çıkarmadan dar pasajdan geçerek. Ve İngilizce olarak şöyle dedi.
Burada kimsenin olmadığını düşünüyorum. Ama daha ileri gitmek istiyorum. Bir sonraki nöbetçi hattının nerede olduğunu öğrenmek için. Belki bir kez daha yer değiştirebiliriz. Her hamle bizi kıyıya biraz daha yaklaştırır. Ama dikkatli olun. Çünkü ben sizi şaşırtabiliyorsam, başkaları da şaşırtabilir. Başka birinin aynı şeyi yapamayacağını garanti etme işini üstleneceğim, diye gülerek yanıtladı Cummings. Dışarıdayken çevremde hep kendimi güvende hissederim. Santa Cruz için en iyi şey, bilgim olmadan geçememenizdir. Bu kadar yakında saklanırken söyledikleri arasında önemli bir şey duydun mu? Kesin olarak söylediklerine göre 100 adam şehirden gönderilmiş, bizi aramaya. Ve nöbetçilerle birlikte, buradan kıyıya kadar bu sayının 2 katı olacak. Bu kadar kişiyle sonunda bizi yakalamaktan kaçınamayacaklarmış gibi görünüyor, dedi Cummings düşünceli bir sesle. O adamlar nereye gidiyordu? Mağaraları incelerken ıslak izi takip ediyorlardı ve ülkenin doğu sınırını oluşturan tepe sırasına doğru yola çıktılar. Gruptan biri, Kai bataklığını geçmek için geri döndüğümüzü düşünüyordu. Eğer gizli kalabilsek, çok geçmeden tüm arayıcılar o yöne gönderilecek. Eğer yakalanırsak, bizimle ne yapacakları hakkında konuştular mı, diye sordu Jake. Mümkünse herkes canlı olarak şehre götürülecek ve oradaki kaderimizin ne olacağını söylemek zor değil. Esirleriyle ne yapıyorlar, diye devam etti Jake, sanki konu pek neşeli değilmiş gibi. Beyaz bir adam tapınakta tanrıların önünde kurban edilir ve ölüm darbesi, çok fazla işkence yapılana kadar inmez. Böyle korkunç şeylerden bahsetme, diye araya girdi Teddy gergin bir sesle. Bu tüm dehşet verici ayrıntıları öğrenmek bize hiçbir fayda sağlamaz. Aklımı kaçış fikrinde tutmak istiyorum. Tam da orada haklısın, diye onayladı Cummings. Yakalanma ihtimalini tartışmadan da her şeyi değerlendireceğiz. Ne zaman başlayacaksın Poyur? Bu adamın yarasına daha fazla guako yaprağı bağladıktan sonra, diye yanıtladı ve çocuklar şimdi onun taze bir yaprak demeti getirdiğini fark etti. Bandaj önceki gibi hazırlandıktan sonra çıkarıldı. Ve Cummings'in yaktığı kalın odun parçasının ışığında görüldü, yaranın kenarları çoktan birleşmişti. Yarın sarılmasına bile gerek kalmayacak. Yani yara iyileşecek ve Gümüşşehir'den asla silinmeyecek bir hatıra kalacak, diye ekledi Cummings. Şikayet etmeyeceğim, çünkü bu sıkıntıdan hak ettiğimden çok daha iyi çıktım, diye gülerek yanıtladı mühendis. Poyur artık keşfe gitmeye hazırdı. Sadece şunu söylemek için durdu. Ben yokken konuşmak olmaz. Çünkü konuşan kişi dinleyemez. Ve düşman tekrar buraya gelirse, yılan gibi sessizce yaklaşır. Şikayet edecek bir sebebin olmayacak, diye yanıtladı Cummings, ve hemen ardından Kızılderili mağaradan ayrıldı. Teddy şimdi deredeki balığı araştırmanın tam zamanı olduğunu düşündü. Cummings'ten izin alındı ve Neil ortaya çıktı. Sea Dream'in enkazından kurtarılmış ipler ve sinekler. Yeme ihtiyacımız olacak, diye fısıldadı. Milyonlarca balık olsa bile, karanlıkta bir sinek bile göremezler. Üstelik bu nehir yeraltından akıyorsa, hiçbir balık böcekten habersizdir. O zaman kızarmış tohum bir parçasını yem olarak kullanalım, dedi Neil, ve kısa sürede son yemeğin en sert parçaları ortaya çıktı. Cummings ateş yakılmasına izin vermedi, dolayısıyla karanlıkta çalışmak gerekiyordu. Göreve başlamakta ciddi güçlükler yaşadılar. Jake yakınlarında oturmuş, deneyi derin bir ilgiyle izliyordu. Çocuklar hatlarını suya doğru uzattılar, uzun bir mesafeye kadar. 10 dakika geçti, başarının bir işareti yoktu. Bir şey hissettim, diye fısıldadı Teddy heyecanla. Çektiği kadarıyla kocaman biri, dur bir dakika, kanca aldı ve kaçtı. Bir tane daha hızlıca bağla, ben onu kıyıdan tutmaya çalışayım, dedi Neil suya daha fazla girerek, ipi olabildiğince karşı tarafa fırlatarak. Jake'in aklına geldi, timsah yoktu, ama hiç de kesin değildi. Belki bazıları dere boyunca yukarı çıkabilirdi. Ve ne Ali kıyı kenarından çok uzaklaşmaması için uyarmak üzereydi ki. Güçlü bir sıçrama sesi duyuldu. Korku ve acı dolu bir çığlık. Ve mühendis, düşmanın yakında olduğunu unutarak bağırdı. Yardım edin. Bir timsah ne Ali yakaladı. Tepkiye gerek yoktu. Suyun sıçraması. Jake bağırmadan önce ne olduğunu Cummings'e anlatmıştı. Ve o tam hızla ilerlemeye başladı, malzemeleri ve meşaleleri yanında taşıyarak. Jake ile Teddy toparlandıklarında, ani saldırı onları bir ölçüde şaşırtmıştı. Neil kumun üzerinde yüzüstü yatıyordu ve yavaşça geriye doğru sürükleniyordu. Timsah bacağını tam olarak kıramamıştı ve nişanı kaçırmıştı.
Çocuğun pantolonunu yakalamıştı, etini değil. Daha iyi bir tutuş için bırakıp tekrar yakalamak yerine. Neali daha derin suya çekmeye çalışıyordu. Oraya bir kez varınca, mücadele hızla sona ererdi. Neil ellerini kuma gömmüş, her kasını zorlamış, dereye çekilmeyi engellemeye çalışıyordu. Ama tüm çabalarına rağmen, canavar onu güçlükle de olsa ele geçiriyordu. Cummings olay yerine vardığında tek saniye bile kaybetmedi. Çocukların çığlıkları onu tam yere götürmüştü. Savaşa katılmadan önce sadece bir alev yakmak için bekledi. Teddy, girişe geri dön, silahlardan birini al ve kimsenin geçmediğinden emin ol. Burada o kadar gürültü yapacağız ki, yakınlarda düşman varsa ortaya çıkarız. Jake, meşaleyi tut ve parlak yanmasına dikkat et. Cummings yalnızca av bıçağıyla donanmıştı. Ve bu sırada timsah Neal'in vücudunun yarısını suya çekmişti. Çocuğun ciddi yaralanmadan kurtarılabileceğine dair umut çok azdı. Ceketini ve kemerini çıkaran Cummings, cesurca sürüngenin sırtına atladı. Bıçağının ucunu timsahın gözüne gömdü ve son derece çetin bir mücadele başladı. Sürüngen Neal'i bırakmak yerine daha sıkı tuttu. Daha derin sulara çekmeye çalışırken, güçlü kuyruğu yüzeyin altına vuruyordu. Cummings savunmasız bir noktaya isabet etme umuduyla bıçağını sallamaya devam etti. Jake kıyıda duruyordu. Meşaleyi başının üzerinde tutuyordu, yukarıya fışkıran dalgaların söndürmesini engellemek için. Canavarın kuyruğu etrafında çırpınıyordu ve savaşta yardım edemeyecek kadar güçsüzdü. Yavaş yavaş Neil kıyıdan uzaklaşıyordu. Kumun frenleme etkisi giderek azalıyordu. Ne kadar çabalasa da, Cummings'in ölümcül bir darbe vurması imkansız görünüyordu. "Meşaleyi bırakın ve çocuğun kollarından tutun," diye bağırdı Cummings, savaşın aleyhine döndüğünü görünce. Bu hızla, kısa süre sonra mücadeleyi uzatmak mümkün olmayacak. Jake emredildiği gibi yaptı ve karanlıkta korkunç bir mücadele sürdü. Mühendis çekti. Neil kollarının yuvalarından çıkıyormuş gibi hissetti ve timsah mücadele ederken Cummings'i fırlatmak için tutuşunu korudu. Dövüşün gürültüsü Teddy'ye kulakları sağır ediciydi. O da yapraklar arasında alışılmadık bir hareket olup olmadığını dinlemeye çalışıyordu. Eğer düşman yakınlarda bir yerdeyse, saklandıkları yerin sırrı ortaya çıkacaktı. Mücadele sadece 5 dakika sürdü. Ama Neil için 1 saat geçmiş gibiydi. Ve sonunda Cummings galip geldi. Timsahın sırtından kayarak, kuyruğunun ve ön bacağının altından bıçağını sapladı. O zaman bile zafer büyük bir bedelle kazanılmıştı. Canavar ölmemek için mücadele ederken Cummings tutuşunu bırakmak zorunda kaldı ve akıntı onu hızla kayalara doğru taşıdı. "Meşaleyi yak," diye bağırdı, tüm gücüyle akıntıya karşı kürek çekerek. "Dereyin ortasındayım, duvara çarpabilirim." Jake, Neal'i sudan çıkardığı anda timsahın kontrolü bırakmıştı. Bu çığlık üzerine Neal'i de serbest bırakarak. Jake aceleyle bırakılan odun demetini aramaya başladı. Bulmak birkaç saniye sürdü. Ama sonra değerli vakitler, spreyle ıslanan yakıtı ateşlemeye çalışırken kayboldu. Hiç bu kadar sakar olmamıştı ve hızlı hareket etme kaygısı çabalarını yalnızca yavaşlatıyordu. Sonunda, Teddy'ye çok uzun gelen bir bekleyişin ardından, kalın odun tutuştu. Ve Cummings son derece tehlikeli bir pozisyondaydı. Suyun 2 katına çıktığı açıklığa 6 feet kalmıştı, yüzeyin birkaç inç altındaydı. Neredeyse yüzüyor gibiydi. Jake bu noktada yardım edebilecek tek kişiydi ve duruma uygun davrandı. Silahlardan birini kaptı. Beline kadar suya girdi ve namluyu yeterince uzatmayı başardı. Cummings ucundan tuttu. "Kasvetli ölüme dayan, meşaleyi bırakmam gerekiyor," diye bağırdı. Bunun üzerine Teddy, ışık aniden söndüğü için daha fazla göremeden, ileri bağırdı. "Pes etme Jake, sana yardım edeceğim." Dereye ulaşmadan önce iş tamamlandı. Jake, Cummings'i çekti ve ikisi Neal'in yanında kıyıda durdu. Meşale yakmak zordu çünkü ceplerideki kibritler suyun etkisiyle ıslanmıştı. Bu son işte Teddy biraz yardım edebildi. Ve Cummings hızla şöyle dedi. "O ışığı söndür. Eğer Hintlilere nerede olduğumuzu açıklamamışsak, aptalca risk almaya gerek yok. Teddy, buradaki işlerle ilgilen, sen de girişe geri dön." Emir hemen yerine getirildi. Nöbetçi yalnızca arkadaşları bir araya gelene kadar dere yönünden hafif sesler duydu. Savaş onu hiç yıpratmamıştı. Yalnızca ıslak olmaktan gerçek anlamda mahcuptu. "Şüpheli bir şey duydun mu?" diye sordu Cummings endişeyle. "En ufak bir ses bile yok." Çevrede herhangi bir Kızılderili olsaydı, bu kadar gürültü çıkarken kesinlikle içeri girmeye çalışırlardı.
Cummings sessizce kısa tünelden geçti ve açıklığın hemen yakınında uzun süre bekledi. Güvende olduklarından emin olduktan sonra döndü. Jake şöyle dedi: "Hiçbir şey bulamayacağını sanıyordum. Eğer o cümleler yeterince net bir ipucu vermeseydi, nerede olduğumuzu ortaya çıkarana kadar beklememiz gerekirdi. Emin olmak daha iyiydi." Poyer bizi gürültü konusunda çok açık uyardı, bazılarının yakında pusuya yattığından korktuğu için. Ama kendimizi şanslı sayabiliriz. Birden fazla tehlikeden kaçmayı başardık. Hava o kadar sıcaktı ki istem dışı bu banyo kimseye ciddi bir etki yapmadı. Islak kıyafetlerin bir kısmı çıkarılıp, kumda kazıklar üzerine kurutulmaya bırakıldı. Kızılderililer hakkındaki korkular kısmen yatışmıştı. Ve herkesin az önce yaşadığı mücadeleyi konuşma isteği uyanmıştı. Santa Cruz Kızılderililerinin zehirli okları hakkında çok şey söyledin, diye başladı Neil. Onları bu kadar ölümcül yapan yöntemi merak ediyorum. Kesinlikle karmaşık bir mesele değil. Poyor'un halkı da neredeyse aynı yöntemi kullanıyor. Süreci tam olarak tarif edebilirim, diye yanıtladı Cummings, Kızılderili'nin uyarısına rağmen fısıldayarak. Nahuyuca'nın Orta Amerika'nın en zehirli yılanı olduğunu defalarca söyledim. Tek bir ısırıkta, inanılmaz bir hızla ölüm getirir. Kızılderililer okey veya mızrak için zehir hazırlamak istediklerinde, önce bir tapir ya da benzeri büyük bir hayvan bulurlar. Sonra bahsettiğim yılanla birlikte yere sabitlenerler. Yılanın başını serbestçe kullanabileceği ama kaçamayacağı bir şekilde çatallı bir çubukla sabitlerler ve karaciğer, yılanın vurabileceği uzunlukta bir direğe bağlanır. Yılan daha fazla ısırmayı reddettiğinde öldürülür ve karaciğer nemin kaybolmadan çürüyüp eriyeceği bir yere koyulur. Bu şekilde hazırlanan karışımın ne kadar güçlü olduğunu hayal edebilirsiniz ve silahlar bu karışıma batırılır. Zehrin ölümcül özelliğini haftalarca koruduğu bilinir. Hatta tanıdığım bir yerli, neredeyse hayatını kaybetti. Bir önceki yıl kullanılmış, eskimiş bir okla hafifçe çizilmişti sadece. Bence bazen kaza yapabilirler, sıradan bir okey sanıp zehirlenmiş birini alabilirler, dedi Teddy. Bu yalnızca tam dikkatsizlikten olabilir. Zehirlenmiş silahın ucu kırmızımsı kahverengi bir maddeyle kaplıdır ve denge için kullanılan tüyler her zaman yeşildir. Bir Orta Amerikalı Kızılderili, yeşil saplı bir okey asla almaz, aynı renkte boyanmış bant taşıyan bir mızrakla da hiç ava çıkmaz. O zaman bizi avlayan bu adamlarla karşılaşırsak, muhtemelen ikinci sırada çıkarız. Çünkü onların yalnızca yayları var. Ateş edeceğim, dedi Jake kararlı bir sesle. Doğrudan bir cevaptan kaçınan Cummings şöyle yanıtladı. Umarım bu kadar yakına gelmelerini engelleyebiliriz. Sonra sohbet yavaş yavaş sona erdi. Neil ile Teddy öğrendiler ki, Cummings Poyer dönene kadar nöbet tutmayı planlıyordu. Uzandılar ve en az 100. kez eve ulaşma şanslarını tartıştılar. Umutlu olmak istediler. Ama tehlikeli yolculuğun sona ereceği kesin bir gün belirlemeye cesaret edemediler. Belki hiç bitmeyecekti. Kesin olan bir şey var, dedi Neil kısa bir duraklamadan sonra kararlıca. Bu bölgeden çıktığımızda, en yakın limana gidip orada bir buharlı gemi ya da yelkenlili bekleyeceğiz. Kasabadan bir adım dışarı çıkmadan. Bana güvenebilirsin, şimdi uyuyacağım. Son mağaradan beri bir hafta geçmiş gibi hissediyorum. Jake bu fırsattan yararlandı ve kısa sürede Cummings tetikte olan tek kişi oldu. Kaygısı gözlerini açık tutuyordu. Çünkü Poyer'un bir an önce dönmesi gerektiğine inanıyordu. Sabah ağarmasına rağmen Poyer hala yoktu ve Cummings'in kaygısı giderek yoğunlaştı. Kızılderili'nin kendi iradesiyle bu kadar uzaklaşması pek mümkün görünmüyordu. Düşman tarafından esir alınmış olması çok daha muhtemeldi. Jake ile çocuklar güneş doğduktan sonra uyandı. Ve doğal olarak herkesin ilk sorusu, herkesin tamamen güvendiği o adam hakkındaydı. Cummings korkularını henüz dile getiremeden, mağaranın girişi karardı. Teddy sevinçle bağırdı. İşte o, umarım yakında bir hamle daha yaparız. Dünkü maceranın ardından burası hayatımda gördüğüm en hoş yer sayılmaz. Kızılderili'nin genel görünümünden kolayca anlaşılıyordu, kötü haber getirmemişti. Sorgulanmayı beklemeden dereye gitti, susuzluğunu gidermek için. Her iki çocuğun keskin bir çığlığı onu anında durdurdu. Cummings timsahla yaşanan macera hikayesini anlattığında şöyle dedi. Böyle bir girişimde bulunmamalıydın. Yalnızca ateş yanarken yapılabilir. O zaman bile suya girmek yanlıştı. İzin verin, hem içmek hem de balık tutmak için kullanılabilecek bir şey yapayım. Yine mağaradan çıktı.
10 dakika sonra geri döndü. Elde ince bir bambu gibiydi ama içinde eklem yoktu. Direğin ortasından, tüm uzunluğu boyunca küçük bir delik açılmıştı. Kamışta bulunabilecekten daha büyük değildi bu delik. 5 veya 6 feet uzakta, dereden uzakta durarak, gözlerini su yüzeyinde sabit tutarak içti. Saldırıya karşı korunma sağlamak için. Susuzluğunu böylece gideren Poyer, Cummings'in yanına döndü ve çevrede dolaşırken öğrendiklerini anlattı. Nem çizgisini doğrudan takip etmişti. Mağaralar bulmuştu. Ama hiçbiri bu kadar uygun değildi. 5 veya 6 mile kadar hiçbir düşman görmemişti. O noktada güçlü bir nöbetçi kordonu keşfetmişti. Adamlar birbirinden 20 feet'ten fazla olmayan mesafede konuşlandırılmıştı. Kaçakları durdurmak için kesinlikle orada kalmaları emredilmişti, ülkeyi kıyı yoluyla terk etmesinler diye. Daha önce bildiklerini dikkate alınca, belirli bir noktadaki askerlerin sayısının önemli ölçüde artırıldığı anlaşılıyordu. Sonuç açıktı, 2 ayrı grup vardı. Biri sınırı koruyor, diğeri ormanı ve bataklığı arıyordu. Burada birkaç gün daha kalmalıyız, dedi sonunda. Bir süre sonra adamlar dikkatsizleşir, belki o zaman hatları arasından geçmeyi başarırız. Ama şimdi imkansız. Bu ana kadar Neil ile Teddy hala Progresso'ya zamanında yetişme umudunu taşıyordu. Ama şimdi o umut söndü. Poyer öyle konuşmuştu ki, yolculuğun kesinlikle uzun olacağı şüphe götürmüyordu. Hatta başarabilecekleri bile belirsizdi. Evdeki sevdiklerini düşündüler. Muhtemelen onları ölü diye yas tutuyorlardı. Bu düşünce onları daha önce hissedilenden daha kasvetli bir ruh haline sürükledi. Cummings kıyıya ne zaman varacağını hiç umursamıyordu. Jake de zamanın özel bir önemi olmadığı için haberi sakin karşıladı. Kısa bir duraklamadan sonra Cummings şöyle dedi. Dikkatli olursan Jake, herhangi bir balık yakalayıp yakalayamayacağımı öğreneceğim. Yiyecek meselesi önemli ve hemen karar vermemiz gerekiyor. Ormanda ne bulabileceğimize güvenemeyiz. Çünkü ne zaman kuşatılacağımızı kimse söyleyemez. Poyer yere uzanıp uyudu. Çocuklar Cummings'in peşinden gitti. Balık tutmasını izlemek, sessizce oturup sorunları düşünmekten çok daha iyiydi. Dışarıdan güneşin yansıması o zamana kadar karanlık olan mağarayı biraz aydınlatmıştı. Cummings dere kıyısında durdu. Teddy'nin ipinin bir ucunu Poyer'un içmek için kullandığı direğe bağladı. Son kalan kızarmış toh parçalarını yem olarak kullandı ve işe başladı. Tam bir sessizlik içinde çocuklar onu 10 dakika boyunca izlediler. Teddy şöyle dedi. Sanırım bunu kötü bir iş olarak bırakmak zorunda kalacaksın. Burada yalnızca timsahlar var ve Neal'in pantolonunu bir daha yakalamak için fırsat bekliyorlar. Şanslıyım ki bileğimi de tutamadılar. Nasıl bu kadar kolay kaçtığımı hala anlamıyorum. Çünkü, İlki burada, dedi Cummings zaferle, yaklaşık 3 pound ağırlığında bir balıkla kıyıya dönerken. Eğer yeterince bulursak, açlık tehlikesi kalmaz. Çocuklar kıvranarak çırpınan balığı kaptılar ve daha yakından incelemek için girişe doğru koştular. Şekil olarak bir dere alabalığına benziyordu. Ama tırnak kadar büyük siyah pulları vardı. Dikkatle incelendiğinde ise görme organlarına dair bir şey göze çarpıyordu. Jake üst çenenin uç kısmında 2 küçük çukur işaret etti, korunmuş ve neredeyse kıkırdaktan yapılmış gibiydi. Başın tamamını örten başlık biçiminde bir şeyin izleriydi bunlar. Bu adamı yakalamak için uzun süre uğraşması gerektiğine şaşmıyorum, dedi Teddy gülerek. Gözleri için bu kadar özür dileyen bir balık, yemi çok hızlı görmesi beklenemez. Hiçbir şey göremiyorlar muhtemelen, eğer bu küçük benekler gözleri ise, sadece süs olarak kalmış gibiler. Bu noktada Jake, açıklığı dikkatlice dinlemesi gerekirken, bir balığın sudaki koku alma duyusu üzerine uzun bir söylev vermeye başladı. Çocuklar nöbetçi olarak görevlerini ihmal etmemek için dereye geri döndüler, tam Cummings ikinci ödülle çıkarken. 1 saatin sonunda 4 balık vardı, toplamda en az 10 pound. Daha fazlasına gerek olmadığına karar verildi. 24 saat için yetecek kadar yiyeceğimiz var, dedi Cummings. Artık balık tutmak zaman kaybı olur. Ne zaman pişireceğiz, diye sordu Teddy. Bu işi Poyer'a bırakmak gerekiyor. O ikimizden de iyi yapar ve yakında düşman yok gibi görünüyor. Sanırım bir sonraki öğünde bunları yiyeceğiz. Sonra Cummings uyumaya çekildi. Çocuklara ve Jake'e sıkı gözetim tutmalarını hatırlattıktan sonra, 2 saat herhangi bir değişiklik olmadan geçti. Durumu tartışmaktan başka pek bir şey yapılmadı. Evdeki sevdiklerinden söz ettiler.
Yanan yatı terk eden ve kıyıya ulaşma ihtimallerini, ta ki Jake konuyu birdenbire değiştirene kadar. Kızılderililer saklanacak bir yer bulamazsa, yakında kör olacağız. Güneş ışığı hiç yok. Yarasa olup çıktım sanki ve yürüyüşe çıkmak için büyük bir isteğim var. Aklından bile geçirme, diye bağırdı Teddy endişeyle. Düşmanın yakında olmadığı kesin değil ve risk çok büyük. O ışıkta göremiyorum, dedi Jake eski inatçılığıyla. Belki Poyer bu ormanlarda benden daha fazla deneyime sahip, ama onun kadar iyi dolaşabilirim. Cummings'e inanmayıp Poyer'u dinlediğinde ne olduğunu hatırlıyor musun, diye sordu Neil anlamlı bir sesle. Gözlerimi biraz kullanabileceğim bir yere gitmemle bunun ne ilgisi var? Cummings'in bile dışarı çıkmayı tehlikeli bulduğunu düşünürsek. Kızılderililer seni bir kez görürse, tüm ellerin hayatını tehlikeye atar. Böyle aptalca bir deney, başarılı olsa bile ne faydası var? Jake cevap vermedi. Ama Neil, tavrından, ilk fırsatta mağaradan ayrılmayı düşündüğünü anladı. Ve onu yakından izlemeye karar verdi. Konu hakkında başka bir şey söylenmedi. Çünkü tam o sırada Poyer ayağa kalktı. Dereye su içmeye giderken kıyıdaki balıkları gördü. "Aç mısın?" diye sordu, girişe doğru yürürken. "Sıcak bir şeye itiraz etmem," diye gülerek yanıtladı Teddy. "Ama gece olmadan ateş yakmak güvenli değil sanırım. Şimdi bir tane alabiliriz," dedi Kızılderili ve dar geçitten sürünmeye başladı. "İşte gördün mü?" dedi Jake zaferle, Poyer kaybolurken. "Yürüyüş yapmakta büyük bir tehlike varmış gibi gösteriliyor. Dün öyle değildi. Şimdi ise Santa Cruz hiç yokmuş gibi yemek pişireceğiz. Bu bizim için en ufak bir fark yaratmaz. Güvende olabilir. Ama senin başını belaya sokacağın bir yere gidebilirsin." Mühendis yine susturuldu ama ikna olmadı. Ve Neal'in tehlikeli bir hamle yapılabileceği korkusu giderek arttı. Poyer döndüğünde az miktarda odun, daha fazla çamur ve bir demet yeşil yaprak getirmişti. Mağaranın diğer ucunda ateş yaktı. Balıkları önceki, tavuklar, gibi sardı, sonra Cummings'in getirdiği mathaneyi yapraklarda demletmeye başladı. Kahvaltı ya da akşam yemeği, adı ne olursa olsun, yarım saatten kısa sürede hazır oldu. Poyer yemekleri önlerine koyduğunda Teddy açık havada uyarı duyan biri gibi bağırdı. "O yapraklar mutlaka çay bitkisinden geliyor. Yatta onu yeniden koklamak ne güzel olurdu. Tadına bakınca hayal kırıklığına uğrayacaksın," dedi Cummings, Kızılderili tarafından yeni uyandırılmış olarak yanlarına gelirken. Pimientillo yapraklarından bir demleme yaptı. Yucatan yerlilerinin çok sevdiği bir içecek. Teddy bu içeceği çok sevdi. Karanfille karışık çay gibi bir tadı vardı. Ve o kadar çok içti ki Poyer bir kez daha demlemek zorunda kaldı. Balıklar lezzetliydi. Cummings, bir öğünde tüketilebilecekten fazla yakalandığını düşünmüştü. Ama herkesin açlığı giderildiğinde geriye pek az kalmıştı. Artık neredeyse öğle vakti olmuştu. Bu ülkede hiçbir iş ne kadar önemli olursa olsun siesta şarttı. Poyer kumda uzandı. Cummings ile Jake de aynı şeyi yapmaya karar verdi. "O kadar uzun uyudum ki şimdi gözlerimi kapatsam açamam. Siz bu fırsatı değerlendirin." Çocuklar Cummings'in tavsiyesine uydular. Ama hiç egzersiz yapmadan uyku ne uzun ne de dinlendirici oldu. Uyandıklarında Poyer ile Jake hala uyuyordu. Sessizce Cummings'in en dikkatli beklediği yere kadar gittiler. "Yeter mi?" diye gülümseyerek sordu. "Evet, uyuyabildiğimiz için aslında zihnimiz o kadar rahat değil. Biraz daha iyi olurdu," diye yanıtladı Neil. "Sorunlarını kafana takma. Onları bir kenara bırakırsan, ne gelirse gelsin daha iyi başa çıkarsın. Üstelik endişelenmek hiçbir şeyi düzeltmez. Tavsiyenin iyi olduğunu kabul ediyorum. Ama bunu herkes yapamaz. Neden olmasın? Dikkatini başka bir şeye vermeyi denedin mi? Burada olduğumuz gibi sessizken, kendi durumumuz dışında her şeyi düşünmek oldukça zor. Buna pek emin değilim. Diyelim ki, içinde bulunduğumuz ülkeden bahsedelim. Eskiden bağımsız bir cumhuriyetti, şimdi Meksika eyaleti, diye yanıtladı Teddy hızla. Bunu kabul ediyorum. Ama bu çok az bilgi. Bir okul çocuğunun bile bildiği kadar. Kolomb bu okyanusu geçmeden önce bu ülke hakkında muhtemelen çok daha fazlasını bilmek istersiniz. Burada 44 büyük şehrin kalıntıları bulunmuştur. Devasa yapay göllerin izleri, asfalt yollar ve Avrupa'nın en ufak bir yönetim biçiminin bile övünemeyeceği dönemlerde var olan yüksek bir uygarlığın kanıtları. Eğer okula geri dönecek kadar şanslıysak, bunu çok daha büyük bir ilgiyle inceleyeceğimizden emin olabilirsiniz, diye yanıtladı Teddy.
Burada bu harika uygarlığı yaratan insanlardan bahset bize. Keşke bilseydim, dedi Cummings iç çekerek. Gümüşşehir'den herhangi bir kayıt, heykel ya da tarihi nitelikte bir plak alabilmiş olsaydım, akademisyenlerin yıllarca çözmeye çalıştığı gizemi çözebilirdim. Fetih öncesinde bu toprak Maya olarak biliniyordu. Yani şimdiki adıyla Yucatan. Ve Santa Cruz hala Maya dilini konuşuyor. Yüzyıllar boyunca burada önemli bir feodal monarşi vardı. Tolteklerin çok eski Xibalba krallığını yıkmasının ardından ortaya çıkmıştı. Cortez bu ülkeye gelen ilk beyaz adamdı, dedi Neil yarı sorgulayıcı bir sesle. Hiç de değil. 1502 yılında Ferdinand Kolomb, Honduras açıklarında ters akıntıların sürüklediği bir kadırga kadar geniş, 80 fit uzunluğunda bir kano ele geçirdi. Tek bir ağaç gövdesinden yapılmıştı. Ortasında palmiye yapraklarından bir tente vardı. Venedik gondollarına benzer biçimde. Altında kadınlar, çocuklar ve mallar bulunuyordu. 25 Kızılderili tarafından kürekle ilerliyordu. Pamuk örtüler ve kolsuz, çeşitli renklerde boyanmış giysiler taşıyorlardı. Kadınlar büyük örtülere bürünmüştü. Adamlar her iki yanında keskin çakmak taşı olan uzun kılıçlar taşıyordu. Bakır balta, bakır kemer ve onu eritmek için potaları vardı. Erzak olarak kök ve tahıl, mısırdan yapılmış bir tür şarap ve bol miktarda badem taşıyorlardı. Bu Yucatan tarihinin yalnızca küçük bir parçası, sadece araştırmayla ortaya çıkarabileceğim bir şey. Bir gün Poyer sana halkının geleneklerini anlatır. Cummings, Neal'ın imkansız dediğine rağmen çocukların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Teddy daha fazlasını duymak isteyerek sordu. Yucatan ne kadar büyük? Yetkililerin bile tam olarak bildiğinden emin değilim. 76.560 kilometrekare olarak belirtilmiş. 302.315 nüfus. Ama bu son rakam tahmin olabilir. Çünkü hala yenilmez olan kabileler, yani şu an kaçmaya çalıştığımız iç kesimler söz konusu olunca, her şey varsayımdan ibaret. Cummings için konuşma burada sona erdi. Çünkü Poyer uyanmış ve katılmıştı ve yapılacak bir sonraki hamle hakkında onunla görüşmek gerekiyordu. Çocuklar söylenenlerin tamamını anlasın diye iki adam yalnızca İngilizce konuştu. Ve danışma sona erdiğinde durum son derece netti. Yiyecek aramak için dışarı çıkmak güvenli, dedi Poyer, Cummings'in sessizliğinin tartışılacak başka bir konu olmadığını ima ettiğini fark edince. Kısa bir süreliğine gidiyorum. Çocuklardan birini yanına almıyor musun, diye sordu seferin lideri. Burada sıkılıyorlar, biraz egzersiz faydalı olur. Henüz değil, diye hızlıca yanıtladı Kızılderili. Geniş bir iz mutlaka düşmanın dikkatini çeker, bu riski almamak gerekir. Pekala, o zaman biraz balık tutacağız. Eğer başarısız olursan yeterli yemeğimiz olsun diye. Kızılderili temkinli bir şekilde dar geçitten çıktı. Ve Jake uyandığında, Poyer çoktan gitmişti. Ne oluyor, diye esnerek sordu. Poyer yine bizi terk etti mi? Yakınlarda av bulabileceğini düşündü ve denemeye gitti, diye umursamazca yanıtladı Cummings. Şimdi uyanık kal, nöbet tut. Ben çocuklarla biraz daha balık yakalayacağım. Jake girişin yanına oturdu. Cummings onları gözden kaybetmeden önce, Sentinel'in görevini terk etmesini bir an bile aklına getirmezdi. Sudan yiyecek çekme girişiminin ikincisi birincisinden daha başarılıydı. Cummings ipi bırakmadan yem tutulmuştu bile ve oldukça büyük bir balık yakalandı. Ardından Teddy'ye denemesini önerdi. Tüm eğlenceyi tekelleştirmek istemiyorum, dedi gülerek. Akşam yemeği için yeterince yakalayıncaya kadar sırayla deneyin. Bu gece Poyer'dan bir direk daha kesmesini isteriz, sonra ikimiz de aynı anda balık tutabiliriz. Balıklar öncekilerden daha küçüktü ve yarım saat içinde yeterli miktara ulaşıldı. Cummings doyurucu bir yemek için fazlasının olduğunu düşündü. Sonra üçü yavaşça girişe doğru yürüdü. Jake'i rahatlatmak için. Ama herkesin şaşkınlığına yol açacak biçimde, orada değildi. Bu benim hatam, diye bağırdı Neil, Cummings etrafa bakarken. Öğle vakti söylediklerinden, dışarı çıkma fikrinde olduğunu biliyordum. Ve onu yakından izlemeye karar vermiştim. Ama tarih dersi ve balıkçılık, bunu tamamen unutturmaya yetti. Yani gerçekten dışarı çıkma niyeti mi vardı, diye sordu Cummings şaşkınlıkla. Hayır, sadece yürüyüşe çıkmak istiyordu. Bunun kendisi için de güvenli olduğunu düşünüyor. Ama ormanı ondan daha iyi bilen biri olarak, ben bile bunu denemekten kaçınırım. Ne yaptığını biliyorsun. Eğer kendi hayatını kaybetmezse, bizim hayatlarımızı da tehlikeye atar, dedi Cummings tutkuyla.
Kızılderili çalılıklardan geçerken hiçbir iz bırakmaz. Ama Jake'in geçişi, düşmanı doğrudan bize yönlendirecek bir kılavuz levhası gibidir. Hemen söylemeliydim sana, dedi Neil kendini kınayarak. Suçlanamazsın, ama şu an elimi ona koyabilseydim, kafasından geçirdiği fikir için pişman olmasını sağlardım. Sonuç ne olacak, diye sordu Teddy endişeyle. Eğer geri dönmeyi başarırsa, ki buna çok şüpheyle bakıyorum, durumu değiştirmek zorunda kalacağız. Eğer yakalanırsa, bu mağara ile aramıza en büyük mesafeyi koymamız gerekir, diye acı bir sesle yanıtladı Cummins. Belki dışarı çıkıp onu bulmaya çalışırım, diye önerdi Neil. Ona yardım etme çaban, yalnızca kendi konumuzu daha da kötüleştirir. Poyer dönene kadar beklemeli ve durumla ilgili ne söyleyeceğini dinlemeliyiz. Ama tek kelime etmeden tehlikeye atılmasına izin vermek zalimce görünüyor. Onun tüm ellerin hayatını tehlikeye atması, onun için bu zor duruma düşmekten daha az acı verici değil. Aynı şeyi daha önce de yapmıştı ve sonucu ne oldu? 2 ya da 3 hafta boyunca gizlice dolaşmak zorunda kaldık ve sonunda bile kaçmanın güvencesi yoktu. Hem Neil hem de Teddy daha fazla konuşmanın faydasız olduğunu anladı. Aslında onlar da Jake'e aynı ölçüde kızgındı. Çünkü aptalca bu yolculuğun sonuçlarını görmek zor değildi. Küçük grup sessizce Poyer'un dönmesini bekledi. Kızılderili elinde bir tapir leşi, birkaç timsah armudu ve palmiye ağaçlarından kesilmiş 2 lahana ile döndü. Gerekli tüm yiyecekleri bulmak zor değil, tabii burada kalmamızı gizli tutabildiğimiz sürece, dedi, başarısından ne kadar memnun olduğu belliydi. Ve çok daha fazla saat bunu başaramayacağız, sadece nadir bir şans parçası sayesinde, dedi Cummins acı bir sesle. Jake uzun süre önce çıktı, şimdi etrafta dolaşıyor ve düşmana fırsat veriyor. Dışarı mı çıktı, diye tekrarladı Kızılderili şaşkınlıkla. Demek mağaradan ayrıldı, tam olarak. Neden böyle aptalca bir şey yaptı? Çünkü tehlike geçmiş gibi hissedip, ya sıkıldı ya da aptallık etti. Egzersiz gerekli dedi. İhtiyacının hepsini alacak, diye mırıldandı Poyer kendi kendine, erzakı elinden bırakırken. Buradan ayrılmalıyız. Hemen mi gitmemiz gerekiyor, diye sordu Cummins, sanki böyle bir tepkiyi bekliyormuş gibi. Gece olduğunda başlarız, ama nöbetçi hattını kırmak için umudumuz az. Jake'i bekleyecek miyiz, diye araya girdi Neil. Hazır olmadan dönmezse şansı çok az, onu bir daha göremeyebiliriz, diye geldi kasvetli cevap. Poyer ileri geri yürürken, o kadar rahatsız görünüyordu ki bir yerde durmak imkansız gibiydi. Neil ile Teddy en acı verici gerilim içindeydi. Poyer döndü ve ayrılma zamanı yaklaşıyordu. Tek umutları Jake'in geri dönme yolunu bulmasıydı. Çünkü yakalanma düşüncesi çok korkunçtu. Girişin yakınına oturdu, her sesi dikkatle dinlediler. Onu duymayı beklersen hayal kırıklığına uğrarsın, dedi Cummins acı bir sesle. Ama Kızılderililer biraz uzakta olabilir, diye yanıtladı Teddy. Poyer, nöbetçi hattına ulaşana kadar kimseyi görmemişti. Henüz kesinlikle yakalandığını söylemiyorum. Ama geri dönmeyi başarırsa, bu neredeyse mucize olur. Böyle bir girişimde bulunmayı kendim bile göze alamam. Ama zavallı adamı aramadan gitmeli miyiz, diye sordu Neil endişeli bir sesle. Aramak işe yaramaz ve şimdi ciddi tehlikedeyiz. Vakit kaybetmemek gerekiyor, dedi Cummins sertçe. Kaçış şansımız, düşmanın bu durumdan kurtulduğumuzu anlamamasına bağlı. Ve o bunu yok etti. Şimdi ormanın bu kısmı Kızılderililerle dolu ve onun ya da izinin görüldüğü andan itibaren 24 saat içinde keşfediliriz. Ona yardım edemeyiz ve dürüst olmak gerekirse, ortalama bir sağduyusu olan bir adam bu cezayı hak eder. Çocuklar cevap vermedi. Her an Jake'e olan öfke kabardıkça, onu daha fazla kızdırmak iyi değildi. Dere kıyısında Poyer bir ateş yakmış, tapir ve balıkların bir kısmını pişiriyordu. Aceleyle başlayacak bir kaçışta yemek pişirme fırsatı olmayabilirdi. Kızılderili paketleri açmış, kesinlikle gerekli olmayanları atan şeyleri ayırmıştı. Çocuklar demetleri sıkıca bağlıyordu. Neden sadece 3 paket yapıyorsun, diye sordu Neil. Teddy ile ben tam payımızı taşıyacağız. Bu sana ve Cummins'e haksızlık olur. Her biriniz normalden fazla taşıyacaksınız. Çünkü Jake'in taşıdığı şimdi aramızda paylaşılmalı, diye kararlı bir sesle yanıtladı Poyer. 4. yük erzaklardan oluşacak. Doğrudan kıyıya mı gidiyoruz? Nöbetçi hattını zorla mı geçmeye çalışıyoruz? Bu yapılamaz. Şimdi kuzeydeki dağ sırasına tırmanmamız gerekiyor. Ama bu yolculuğu çok daha uzatmaz mı? Çok uzatır. O zaman neden savaşmaya çalışmıyoruz?
Çünkü imkansız. Hiçbirimiz okyanusu göremez. Böyle bir konuşmadan teselli bulmak zordu. Çocuklar yine Cummings'in olduğu girişe gittiler. Adam tüm silahları dikkatle inceliyordu. "Bulabildiğin kadar fazla mermi taşımalısın," dedi yaklaştıklarında. "Ne olacağını söylemek imkansız, hiçbir önlem ihmal edilmemeli. Topları düzenli tut, düşmanı oklarının kullanılamayacağı bir mesafede tutabiliriz." "Ceplerimizi doldurduk," diye yanıtladı Neil ve yere oturarak Cummings ile Poirot'un işlerini izlediler. 10 dakika sonra Kızılderili girişe geldi ve dar geçitten sürünmeye başladı. "Bize bu kadar sorun çıkaran adamı bulmak için son bir çaba göstereceğim. O aptal için vakit harcama," diye bağırdı Cummings şiddetle. Tehlikeyi biliyordu ve riski göze almayı seçiyorsa, hayatımızı tehlikeye atması aynı zamanda kendi başına gelen kötü şeyin karşılığıdır. "Yakında olabilir. Arayacağım," diye yanıtladı Poirot, dışarıya çıkarken. Ve Neil Teddy'ye fısıldadı. "Jake bulunursa, işler o kadar umutsuz görünmez. Çünkü onun etrafta dolaşıp yakalanmasına ve biz kaçarken onu geride bırakmak zorunda kalmamıza, bu korkunç olurdu." Teddy başını salladı. Ama konuşmaya cesaret edemedi. Evi düşünüyordu ve gözyaşları o kadar yakındı ki taşacaklarından korkuyordu. Sonraki yarım saat boyunca küçük partiden kimse tek kelime etmedi. Ve ardından Poirot yalnız geri döndü. Sorgulamaya gerek yoktu. Neil yüzünü ellerinin arasına gömdü. Orada olması gereken acıyı gizlemek istiyordu. Çünkü artık mühendisin bu hızlı ve tehlikeli kaçışta onlara eşlik etme umudu kalmamıştı. Bu sırada et pişmişti. Kızılderili girişe cömert bir miktar getirdi. Ama kimsenin yemek yeme isteği yoktu. "Biraz almalısınız," dedi Cummings, Neil ile Teddy arkalarını döndüğünde. "Saatlerce yemek yeme fırsatı bulamayabiliriz, uzun bir yürüyüşe hazırlıklı olmak şart." Çocuklar uzun çabalar sonucunda küçük bir miktar yutmayı başardı. Son hazırlıklar yapıldı ve güneş batmıştı. Gece tam olarak çökmemişti ki Poirot işaret verdi. Kaçaklar birer birer mağaradan sessizce çıktılar. Ellerinde demetler. Geçit dik yürümeye yetmiyordu. "Çantayı sıkıca bağla," dedi Cummings fısıldayarak, açık havaya çıktıklarında. "Kaçmak zorunda kalabiliriz ve yükümüzü kaybetmeye gücümüz yok. Çocuklar Poirot'un peşinden gidin, ben arkadan gelirim." Kızılderili düzeni bulmalarını bekledi ve bu tamamlandıktan sonra hızlı bir tempoda yürümeye başladı. Mağaradan çıkarken Neil ile Teddy'ye, Jake'in gerçekten terk edildiği hissi yavaşça yerleşti. Ve bu kadar çabuk hareket etmek, ona zalimce geliyordu. "Sabaha kadar beklemek zarar vermezdi," dedi Neil fısıldayarak, kısa bir süre sonra. "O zamana kadar kuşatılmış olabilirdik. 24 saatlik bir gecikme anlamına gelirdi bu ve zaten tüm seyahat geceleri yapılmak zorunda," diye yanıtladı Cummings. "Bize açık bırakılan tek yolu seçtik, bu konuyu daha fazla tartışmayacağız." Yürüyüş yeniden başladı. 2 saat geçti ve Kızılderili temposunu biraz yavaşlattı. Ormanın daha az yoğun olduğu bir yere gelmişlerdi. Ama alt çalılık daha da karmaşıktı ve Poirot, jestlerle çocuklara kısa bir dinlenme verileceğini işaret etti. Teddy çantayı çıkarmak istedi. Kablolar etini acı verici biçimde kesiyordu. Ama Kızılderili hızlı bir el hareketiyle onu durdurdu. Grup şimdi beklenen nöbetçi hattının yakınındaydı. Parmağını dudaklarına götüren Cummings, tam sessizliğin şart olduğunu hatırlattı. Yine Poirot tek başına ilerledi. Yorgun çocuklar bir ağaca yaslandı, yalnızca Jake'i ve olası akıbetini düşünerek. Sessizlik o kadar derindi ki, neredeyse korkutucuydu. Ateş böcekleri yaprakların arasında görünüp kayboluyordu. Yaprak hışırtısı bile bu sessizliği bozuyordu. Ve düşmanların yakınlarda pusuya yatıp fırsat beklediğini hayal etmek için hiç zorlanmak gerekmiyordu. Bir noktada fare benzeri bir şey Teddy'nin ayağının yanından geçti. Çocuk korkuyla fırladı, intikamcı Kızılderililer onu keşfetmiş zannettiği için bir alarm çığlığını güçlükle bastırdı. Düşünülecek bu kadar korkunç şey varken, Poirot'un sessizce süzülerek geri dönmesi ve yolculuğun devam edebileceğini duyurması gerçek bir rahatlama oldu. Küçük grup yeniden yürüdü. Düşmüş ve çürüyen keresteler arasından, dikenlerin giysi ve eti yırttığı çalılıklar içinden. Bir süre sonra yükselen zemine ulaştılar. Dağ sırasının eteklerindelerdi ve ilerleme daha zahmetliydi. Ta ki gün doğmadan kısa bir süre önce Neal'in ilan ettiğine kadar. "Durmak zorundayız. Olabildiğim kadar uzun dayanmaya çalıştım. Ama düşman bu kadar yakınsa yarım mil daha ilerleyemem."
Kızılderili durulması gerektiğini işaret ederek başını salladı ve birkaç dakika sonra tepenin yamacındaki küçük bir vadiye ya da kesiye döndü. Yükünü attı ve çocuklar da onu takip etti. Bölgenin sığınak olarak avantaj ya da dezavantajlarına dikkat etmeye ne halleri ne de vakitleri vardı. Gün çok yakındı. Yerde tam uzunlukta uzandılar. Yakında zehirli sürüngenler olabileceğini düşünmeden. Neil ile Teddy neredeyse anında uyukladı. Ve Poyer, Cummings'e de dinlenmesini önerdi. "Ben nöbet tutacağım," dedi. "Güneş doğduğunda burada kalmak güvenli mi karar veririz." Beyaz adam yorgundu. Ama Kızılderili daha fazla dayanabiliyordu. Ve uyanık kalmaya devam etti. Sabah geldi ve önemli soru kısa sürede yanıtlandı. Şans onlara hem savunma hem de saklanma açısından mükemmel bir yer bulmuştu. Derin ve dar bir kesi, kum taşına kazılmış, 30 feet uzunluğunda. Girişinde en fazla 10 feet genişliğindeydi. Ama üstteki yapraklar o kadar gür büyümüştü ki, üstünden geçen biri için tamamen görünmez hale geliyordu. Önde ağaçlar küçüktü. Tepenin yamacında 40-50 adım mesafeye kadar görüş açıktı. Dolayısıyla düşman fark edilmeden yaklaşamazdı. "İyi," dedi Poyer onaylayıcı bir sesle. "Buraya kadar kalabiliriz. Ama neden bu kadar çok nöbetçi yıl karşılaşmadık? Daha ilerideler. Bir sonraki yürüyüşün sonunda olacağız. Ve o zaman yolculuğun en zor kısmı başlıyor. Ama şimdilik sorun aramayalım," diye ekledi Cummings kısa bir duraklamadan sonra. "Kahvaltı hazır olsun, sonra biri nöbet tutarken diğerleri uyusun." Poyer erzakları açtı. Neil ile Teddy uyandırıldı ve başka koşullarda coşkuyla hayran kalınacak bir manzara içinde, küçük grup doyurucu bir yemek yedi. Uyandıklarında Neil ile Teddy'nin ilk düşüncesi doğal olarak mühendis ve olası akıbeti hakkındaydı. Ama partinin diğer iki üyesi ona o kadar kızgındı ki, konuyu açmak için hiçbiri gönüllü değildi. Konumlarını sordular. Cummings ve Poyer'un bildiklerinin tamamını anlattı ve doyurucu yemek bir anda tartışmaya yol açtı. "Eğer av bulunamazsa, 3 günlük yiyeceğimiz var, su kaynağımız ise yakında tükenecek, çok geçmeden kantinleri doldurabileceğimiz bir yer bulmazsak. Bu tepeler arasında bir dere buldun mu Poyer? Vadiye indiğimizde bol su olacak, ama dağlara tırmanmaya başlarken dikkatli kullanmamız şart. Her şey yolunda giderse, nöbetçi hattını geçmek ne kadar sürer? 3 gün, belki 4. Ama en iyi ihtimalle 2 günlük su taşıyabiliriz. O zaman herkes ihtiyacının yarısını içecek. Tabii ki bu sorunu çözer. Ama ihtiyaç duyduğumuz kadar içemeden sıcakta yürümek hiç kolay olmaz. Santa Cruz'un eline düşmekten yine de iyidir," diye yanıtladı Poyer ciddi bir sesle. "Bunu kabul ediyorum. Ama aynı zamanda ihtiyaç duyulan her şeyi taşıyacak bir plan yapabileceğimize inanıyorum. Ormanda su kabağı bitkisi bulabiliriz ve böylece stoklarımızı yenileyebiliriz. Bu mümkün, ama kesin değil. Düşünmek için zamanımız var. Tabii keşfedilmediğimiz sürece. Gece olana kadar burada kalmak gerekecek. Şimdi uyuyacak mısın? Benden çok sene ihtiyacın var," diye yanıtladı Cummings. "Ben nöbet tutarken uzan." Kızılderili tereddüt etmedi. En dikkatli nöbet tutulduğundan emin olmak yeterliydi ve kendini vadinin uzak ucuna uzattı. Güneşin ışınlarından korunabildiği bir yere. Çocuklar Cummings'in yanına yerleşti. Buradan çevre arazi en iyi şekilde görülebiliyordu. Ama sonuncusu daha fazla sohbete hazır değildi ve üçü 1 saat ya da daha uzun süre sessiz kaldı. Ta ki Teddy sordu. "Poyer'u ne zaman arayacaksın?" "Bol zamanımız var," diye umursamazca yanıtladı Cummings. "Tüm gün önümüzde, yorulduğumda sırasını alır. Neden bir şey yapmıyoruz? Şimdi uyursanız, çok daha fazla uyku kazanırsınız. İkimiz aynı anda nöbet tutabiliriz. Bu iyi bir fikir, değerlendireceğim. Şüpheli bir şey görürseniz ya da kuşların alışılmadık sesini duyarsanız beni arayın. Sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum, ama ne olacağı belli olmaz. İyi bakacağız. Bir fareden büyük bir şey görünürse söylenecek," diye yanıtladı Teddy. "O yüzden kaybedecek zaman olmadan uyu." Cummings bu tavsiyeye hemen uydu ve birkaç saniye içinde ağır nefes alışı, uyku diyarına geçtiğini gösterdi. Sonraki 1 saat boyunca bekçiler hiçbir şey görmedi ya da duymadı. Kayanın gölgesinde oturarak tepeye dikkatle bakıyorlardı ve sonra Teddy heyecanla bir çalı yığınına işaret ederek fısıldadı. "Şu yöne bak. Yaprakların bu kadar sakin bir günde gereğinden fazla ileri geri hareket ettiğini görmüyor musun?" Neil gözleriyle Teddy'nin parmağını takip etti ve dikkatle inceledikten sonra dedi ki,
Ne demek istediğini anlıyorum. Ama muhtemelen çalıların arasında bir hayvan vardır. Her halükarda, emin olmadan Cummings'i uyandırmak doğru olmaz. 5 dakika boyunca çocuklar dikkatle izlediler. Sonra lider uyandırılmalıydı. Bir adam görmüşlerdi. Ya da en azından bir kısmını. Yapraklar nazikçe açılıyordu ve Neil tüfeğini kaldırırken şöyle dedi. Cummings'i ara. Adam çok yaklaşmadan ateş etmem. Saldırıya uğranacağını düşünen Teddy, lideri coşkuyla salladı ve fısıldadı. Nerede olduğumuzu öğrendiler. Biri geliyor. Bu bilgi Poirot'u da uyandırdı. Beyaz adam ve Kızılderili tam hızla Neal'in hazır beklediği yere koştular. Teddy seni aramaya gittiğinden beri 2 kez kendini gösterdi, dedi çocuk. Ve nereye ateş edeceğimi tam olarak biliyorum. Gerektiğini düşünürsen söyle. Burada olduğumuzu biliyor mu, diye sordu Cummings. Neil ise şöyle yanıtladı. Şüpheli bakıyor, bu bölgede bir sorun olduğunu hissediyor gibi. Ama bizi gördüğünü sanmıyorum. O zaman ateş etme. En önemli şey gizli kalmak, şimdi silah ateşlemek yalnızca üstümüze kalabalık çekecektir. Bir taraftan vadinin uzak ucuna geri çekil. Poirot ve ben ne olduğunu anlayalım. Çocuklar emredildiği gibi davrandı. Adamın her hareketini görebilecekleri bir mevziye yerleştiler ve 10 dakika sonra ikisi de şaşırdı. Cummings rahatlamış bir sesle şöyle dedi. Bu o aptal ve açıkça bizi düşman sanıyor. En iyisi olduğu yerde kalmasına izin vermek, o zaman başka bir sıkıntıya giremez. Jake, diye bağırdı Teddy. O kolları bir Kızılderili. Cummings ona kim olduğumuzu bildirmezse çok kötü olur. Tabii ki bizi arıyor. Ona seslenmeliyiz. Neil konuşurken öne çıktı. Bağırmak üzereydi ki Cummings onu engelledi. O aptalı rahat bırak, dedi sonuncusu. Bize katılırsa nöbetçileri asla geçemeyiz. Onun tek başına dolaşmasına izin vermek istemiyorum. Düşmanı alt etmek için ona bir şans daha vermekten iyidir. Ama izin vermeyeceğim, diye öfkeyle bağırdı Neil. Gerçekten aptallığın da ötesinde. Ve bu 3. seferde de tüm ellerin dönmesini sağlayacak. Şu an God'ın gücüne kalmış bir yerdeyiz. Ve onun gibi böyle riske girmeye tahammül edemeyiz. O zaman Teddy ile ben seni bırakır ve riski onunla birlikte alırız. O bizim partimizdendi. Cummings'in yüzündeki ifade, öfkeli bir yanıt vermek istediğini ele veriyordu. Ama konuşamadan Poirot şöyle dedi. Çocuklar haklı. Bir arkadaşı terk etmek doğru değil, ne yapmış olursa olsun. Pekala, dedi Cummings sabırsızca. Onu çağır. Ama bu yolculuğun geri kalanında, eğer bitirmeye kadar yaşarsak, daha fazla yaramazlık yapmasına izin vermeyeceğim. Neil gecikmedi. Vadiden dışarıya bağırdı. Jake, buraya gel. Mühendis çok uzakta olmasına rağmen, şaşkınlık ve sevinç dudaklarından net olarak duyuluyordu. Ve çok geçmeden vadide belirmişti. Çocuklara ellerini coşkuyla sallayarak. Burada ne yapıyorsunuz, diye sordu. Beni mi arıyorsunuz? Gerçekten öyle bir şey yapmıyorduk, dedi Cummings öfkeyle. Sen Kızılderililere nerede olduğumuzu bildirmek için elinizden geleni yaptıktan sonra hızlı bir hamle yapmam gerekiyordu ve istediğim gibi olsaydı ne kadar yakın olduğumuzu asla bilemezdim. Özür dilemem bir işe yarar mı, diye önerdi Jake uygun bir sesle. Hiç de yok. Çünkü bu 2. kez mümkün olan her yaramazlığı yapıyorsun. Bu son performans yüzünden, planladığımız yolun neredeyse 3 katını yürümek zorundayız. Ve sorundan çıkmadan önce daha ne yapacağını kimse bilemez. Emirlere uyacağıma söz veriyorum. Yaşadığım deneyim, bu 24 saatte, bana bu putperest ülkedeyken bir daha şans denemeyeceğimi öğretti. Şimdi ciddi bir soru var. Geldiğini söyleyince, gündüz seyahat etmenin tüm risklerini göze almak zorundayız. Düşman izi, tabelaları sonuna kadar yerleştirilmiş gibi takip edebilir. Jake yanıt vermenin faydasız olduğunu anladı. Cummings çok öfkeliydi ve çok akıllıca bir şekilde vadinin uzak ucuna çekildi. Teddy'ye fısıldadı. Bana bir lokma verebilir misin? Neredeyse açlıktan bayılacağım. Mağaradan ayrıldığından beri hiçbir şey yemedin mi? Bir yudum yok. Sadece bir bardak su. Neredeydin? Sürekli yürüdüm. Ayrıldığımda sadece kısa bir mesafe gitmeyi düşünüyordum. Çeyrek mil sonra geri dönmeye çalıştım ve o günden beri oraya varmaya çabalıyorum. Dün gece hiç uyumadın mı? Göz kırpmadım. İstiyordum ama seçtiğim ağacın etrafında büyük bir hayvan dolaşıyordu. Gözlerimi kapatsam daldan düşeceğimden korktum. Biriyle karşılaştın mı? Hayır. Peki buraya nasıl geldin? Sizi son gördüğümden beri tüm ülkeyi gezmiş gibi hissediyorum.
Bana biraz su ver ve bir şeyler ye, sonra Cummings'e bir daha saldırmadan önce biraz uyuyacağım. Sanırım kemiklerime kadar uyudum mu, yaptıklarımı unutacak. Bu konuda haklısın sanırım, dedi Teddy ciddi bir sesle, erzakları yenileyerek. Ve onu suçlamak olmaz. Hepimizi çok kötü bir duruma soktun, geçerli bir mazeret bile olmadan. Bundan sonra sesimi kesmeyeceğim, diye yanıtladı Jake samimiyetle ve kızarmış Tapir şiddetli bir saldırı yaptı. Böyle bir ormanda kaybolmak, bir adamın saçını beyazlatmaya yeter. Eğer bu seni bir daha aptalca numaralar yapmaktan alıkoyacaksa, ben de memnun olurum, dedi Cummings, fark edilmeden ortaya çıkmıştı ve vurgulu bir sesle ekledi. Şimdi ye ve dinlen. Zaman kaybetmeye tahammülümüz yok.